Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle ilgili açılımlar yapacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tarotu kapsamlı şekilde, kaliteli şekilde öğrenmek isteyenler atölyelerime kayıtlarını yaptırabilir. Tarotu kopyacı kezbanlardan değil, kopya bilgilerle, ezbere bilgilerle değil, özgün, hiçbir yerde olmayan ve tecrübe bilgilerle, kaliteli bilgilerle öğrenmeyi seçenler, öğrenmeyi seçen kaliteli kişiler atölyelerime kayıtlarını yaptırabilir. Onun da dışında biliyorsunuz güzel enerjilerle Gold Danışan paketi oluşturdum. Bu Gold Danışan paketini de aylık üyelik gibi düşünebilirsiniz. Bir ay içerisinde 3 paket açılım ya da 15 soru sorabiliyorsunuz. Yine tabii ki işleyiş vesaire bunlara dikkat ederek tercih edenler yine değerlendirebilir. Site üzerinden her videonun açıklama kısmındaki ya da Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek randevularınızı ve atölye kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. İki atölyeye de kayıt yaptırdığınızda paket açılım hediyesi söz konusu ve bu sayede aslında diğer atölye neredeyse hediye gibi oluyor. Paket açılımla birlikte olduğunda ve yanında bir de paket açılım yaptırabiliyor oluyorsunuz. O yüzden çok güzel unsurları, çok güzel değerlendirebileceğiniz böyle güzel fırsatları söz konusu hizmetlerimin. Tabii ki kaliteyi gören, bilen, seçebilen kişiler ve enerjiler için. Şimdi bu video içinde hemen niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, davranışlarında tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın. Yaşamlarını, yaşayış şekillerini, davranışlarını bu şekilde kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda,
tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Şöyle gold ışıltılı destemi kullanacağım. Kıyafetimle de uyumlu. Evet, prensesler kıyafetleriyle uyumlu desteler kullanır diyerek güzel ve kaliteli enerjilerle açılma başlıyoruz. Destemi de göstereyim. Simplicity Tarot. Çoğu destem yurt dışından ve çok pahalı yurt dışından deste getirtmek. Benim mütevazılık mütevazılık seviyesi. Ama öyle yani. Gerçekten özellikle yani destenin 2 katı kadar falan daha bazı sitelerde özellikle ücret ödemek gerekiyor maalesef. Ben bunun çok yasal olduğunu düşünmüyorum. Yasalara aykırı aslında ilerliyorlar. O yüzden çoğu destemi de teslim almamışımdır. Yani mesela 5.000 liraya alıyorsam ona 10.000 lira daha masraf çıkarıyorlar ve aslında yasal değil ama onlar böyle kılıfına uydurduklarını düşünüyorlar falan. Uğraşılsa uğraşılır aslında da benim zamanım söz konusu değil. O yüzden buradan aranızda böyle kişilerde söz konusuysa bilin yani aslında yasal olarak ilerlemiyorlar. Bu konularda da dikkatli olmak gerek. Onun dışında bazı sitelerden direkt olarak her şeyi, bütün ödemeleri içerisinde alabiliyoruz. Çoğu yurt dışından destelerimin, şöyle göstereyim zaten gold ışıltılı yine. İşine değer veren, kendine değer veren, hayatını kaliteli yaşayan herkes zaten bu kaliteyi yaptığı işlere de yansıtıyor. Ben de senelerdir öyleyim. Ben çakma deste kullanmam mesela, kullanmıyorum. O yüzden de siz de böyle hizmet aldığınız yerleri seçerken bunlara da tabii böyle çok ilgili değilseniz, sadece dinleme kısmındaysanız belki ayırt edemiyor olabilirsiniz ama ayırt edebiliyor olmanız gerekiyor aslında, kaliteyi özellikle. Hayatınızda güzel şeyleri yaşayabilmek için. Evet, bunları da açıklamanın vardır sebebi. Sun Moon Tarot YouTube kanalında yine tarot destelerimi tanıttığım bir videomda vardı. Meraklıları o videoyu da izleyebilir. Dediğim gibi çok daha güzel desteler var ama 5.000 liraya alıyorsak 10.000 lira daha toplam, yani bir deste alma 15.000 liraya geliyor sadece bir deste. Hani bu kadar böyle hani masraflar çıkardıklarında da o yüzden de bazı desteler, çok güzel desteler var aslında. Böyle almak istediğim. Bakalım kısmet. Evet, şimdi bakalım güncel enerjiniz. Evet. Güncel enerjiniz. Büyücü gölgede Bismillahirrahmanirrahim yani. Ben bunu şu olarak hissediyorum. Zaten Merkür de Yengeç'te şu anda şeyden çıktı. Retrodan çıktı. Yengecin gölgesi biliyorsunuz büyü yapmak. Akrebin gölgesi budur. Balığın gölgesi budur. Oğlağın gölgesi budur. Ki zaten Oğlak Dolunay'ından çıktık. Şimdi Kova Dolunay'ı söz konusu. Bazı kişilerin üzerinizde hala negatif etkiye sebep olmaya çalışma enerjisini görüyorum. Ama sizde ben şu enerjiyi görüyorum. Ulan yer mi Anadolu çocuğu? Artık siz
bu raddeye gelmişsiniz. Yani şeytan karşınıza çıksa hissettiğim sen hayırdır çekebilecek aslında bir enerjidesiniz. Ama yine de böyle enerjinizi şimdi bazı kelimeleri dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Enerjinizi bozmaya çalışan, enerji alanınıza sızmaya çalışan, hayatınızda giden güzellikleri bozmaya çalışan, böyle modunuzu düşürmeye çalışan, aslında hiçbir sebep yok, belki birden modunuz düşüyor, enerjiniz düşüyor. Şöyle söyleyeyim, kimse durduk yere herhangi birinden şüphelenmez. Yani çok akıl hastası değilseniz, ruh hastası değilseniz, belki çocukluktan itibaren bildiğiniz, şüphelendiğiniz bu konuda zaten kişiler olabilir. Bu kişilere dikkat edin. Ya da enerji vampirliği yapan, yengecin yine gölgesi budur. Tatlışlık maskesiyle, mağduriyet maskesiyle, bazen salağa yatarak falan sürekli karşıdaki kişinin ekstra zamanını, enerjisini falan almaya çalışır. Hep negatif kötü şeyleri, gölgesinden bahsediyorum. Yine böyle size bunları yapan ya da sizin bunu yapan kişi varsa sen yıkımı kendi hayatında oluşturuyorsun diyor. Çünkü yeteneklerini, aklını, enerjini düzgün kullanmadığın için o yetenekler senden alınıyor. Ama size bunlar yapıldıysa şimdiye kadar, dediğim gibi artık siz şeytana hayırdır çekecek zaten moda gelmişsiniz. Gördüğüm, o yüzden Yermi Anadolu çocuğu modunu hissediyorum açıkçası. Burada Kova dolunayı etkisiyle de devam edelim. Yani evet, ermiş aydınlıkta çıktı. Çünkü burada siz yani bu kaçıncı dediğiniz bir evredesiniz burada gördüğüm ve ben ilk defa karşılaşmıyorum diyorsunuz. Ermiş'in aydınlıkta çıkması burada çok güzel ve ben bazılarınızın, bazı zatlar, bazı enerjiler ya da soyunuzdan bazı kişiler tarafından da korunma enerjinizi hissediyorum. Bu negatif etkiyi ya da nasıl söyleyeyim şimdi, hani bazı önemli zatlar vardır. Onlar böyle maneviyat konusunda insanlık için önemli yollar açmışlardır. Belki böyle türbe ziyaret etmişsinizdir, cami ziyaret etmişsinizdir ya da inancınıza göre düşünün. Böyle bir sohbete katılmışsınızdır. Böyle bir şey görüyorum. Manevi lider diyesim geliyor. Ya da böyle çok denk geldiğiniz, işte Yunus Emre gibi, Tapduk Emre gibi, Mevlana gibi, Şems gibi böyle sürekli denk geldiğiniz isimler varsa enerjisel olarak aslında korunduğunuz ve bu kişiler aracılığıyla da alabileceğiniz mesajlar da söz konusu olabilir. Ve yine bakın burada aslında bir dolunay söz konusu, sanki görüyor musunuz çizimde? Netleyelim şöyle. Bakın. Yani bu kova dolunayıyla da özellikle işte büyüydü, negatif etkiydi, kıskançlıktı, hasetlikti, çeşitli maskeler adı altında yemiyorsunuz artık. Olgunlaşmışsınız artık. Yani dünkü çocuk değilsiniz bu tarz şeylere karşı. O yüzden nasıl geri döndürülür, nasıl hani dualara sığınarak, işte maneviyata sığınarak aslında ve bazı kişilerin ruhları ve enerjileriyle de iyi niyetinizin, kalbinizin temizliğinin, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşamanızın nasibine diyesim geldi. Korunduğunuzu söylüyor kartlar. Yani etki edemiyor size aslında, ki en başta hissetmiştim zaten. Kendine attı denge kartı. Korunuyorsunuz dediğim gibi. Yani huzurunuzu şu anda hiçbir şey bozamıyor. Ve yine böyle ermişle de çıktığı için denge. İçsel dengenizi korumanız bakın. Bu sizin içsel huzurunuzu ve dengenizi bozmaya çalışan kişilere rağmen içsel dengenizi koruma olgunluğunda ve ne derler ona, tecrübesinde olmanız artık. Yani Yermi Anadolu çocuğu, işte büyücü diyorum. Ermiş ve denge kartı çok çok yine akış, yani çok doğru hissetmişim. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Yine burada korunma enerjinizi hissediyorum. Bakın yine burada bir sembolik olarak görüyorsunuz zaten. Ve dediğim gibi böyle bazı yerleri, bazı zatları ziyaret etmek de manevi olarak size çok iyi gelebilir. Ya doğada vakit geçirmek, yani
Her şey sürekli Allah'ı zikrediyor. Sürekli Allah'ı zikretmeyen tek şey insan aslında. O yüzden insanın sınavları söz konusu ki sürekli her şeydeki Allah'ı görebilsin diye aslında. O yüzden de her şeyi zikreden hayvanlara ve doğaya karşı çok dikkatli davranması gerekiyor insanların. Allah'ı sürekli zikreden hayvanlara ve doğaya karşı çok dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü onlarda Allah var. Onlar Allah'ın kulları ve sürekli Allah'ı zikrediyorlar her halleriyle ve insanı üstün kılan şey burada o hayvanlara ve doğaya onlardaki Allah'ı görüp ne kadar birlik bilinciyle saygılı, sevgili davranabildiğiyle doğru orantıda. O yüzden zaten hayvanlara ve doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşamak, tüm yaşamı bu şekilde düzenlemek cennetin anahtarı insanlık içinde. İnsanı üstün kılan şey hayvanlardaki ve doğadaki Allah'ı görüp kendi sistemini, düzenini hayvanlara ve doğaya saygılı, sevgili davranarak yaşama üzerine kurmasından geçiyor zaten o yüzden. Aynı zamanda bu şekilde hayatınızı sürdürmeniz, devam ettirmeniz de yine dediğim gibi sizin şifadan, iyilikten, korunma enerjilerinden nasiplenmenize vesile oluyor olabilir. Yani sen aslında belki sen yardım ettiğini düşünüyorsun ama orada aslında işte sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Aslında sen o merhameti, saygıyı onlardaki Allah'ı görerek yansıttığın için Allah da sana böyle işte büyücünün gölgesi gibi yaklaşan insanlara karşı koruma enerjisine nasip ediyor diyor kartlar olasılıklar doğrultusunda. Ve içsel olarak huzur, bilgeleşmek, kendi şifanızı bulabilmek ve huzurunuzu koruyabilmek. Bu enerjide olduğunuzu görüyorum. Yani yer mi Anadolu çocuğu işte. Gerçekten vatanını seven, gerçekten milletini seven herkes hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşıyor zaten. Bu dünyayı seven herkes, Allah'ı seven herkes. Değnek yedilisi. Ya ben dediğim gibi bazı kopyacı kezbanların, bazı enerji vampirlerinin sizi çekemediğini görüyorum. Çok ben böyle konuşmam ama böyle konuşmadıkça da nasıl anlatacaksın şimdi bu enerjiyi? Yani ucuzluktan ve kalitesizlikten hoşlanmıyorum çünkü. Ama bu enerjiler çıktığı zaman da yani görmezden de gelinemez çıktı çünkü anlatılması gerekiyor yani. Çekemeyenler söz konusu burada enerjinizi. Kopyacı kezbanlar söz konusu. Karşınızda durup en ufak bir şey yaptığınızda ne bileyim belki araba alıyorsunuz, ehliyet alıyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz, saçınızı sarıya boyatıyorsunuz, kıyafet giyiyorsunuz, bir renk kıyafet alıyorsunuz. Falan böyle ağzını burnunu büken, tebrik edemeyen, çok güzel olmuş diyemeyen kişiler bir bakıyorsunuz ertesi gün koşa koşa aynısını yapmış. Koşa koşa aynı kıyafeti almaya çalışıyor. Koşa koşa gitmiş işte araba almaya çalışıyor falan senden gördükten sonra. Kopyacı kezbanın çok diyor kartlar. Kadın erkek fark etmiyor. Sınırlarını koruman önemli o yüzden. Senin olduğun hani doğuştan influence ediyorsunuz ama onların kalıbında influence olmak yani etkilenmek olmadığı için onlar onu kopyalamak olarak alıyor. Çünkü kendi kaplarında özgünlük söz konusu değil. Başkasında ne görüyor? Al, kopyala, yapıştır. Yani karakter, işte bir özgünlük, bir yaratıcı fikir, bir böyle kendine has özellik bunlar olmadığı için bu cesaret ve bu karakter olmadığı için böyle kopyacı kezbanların çok bunlara sınır çizerek ilerle diyor kartlar. Zaten çoğu zaman senin haklı oluşunu, senin dik duruşunu çekemeyen ve böyle karşında duran ya da böyle bazen yanındaymış gibi davranıp en ufak böyle başkalarının sana böyle bileylenmesini bekleyip ondan sonra o bileylenen kişilerin yanında yer almayı bekleyen kişilere karşı dikkatli ol, sınırını koru. Yani ben eskiden şey düşünürdüm hani kimseyi küçümsememek lazım. Hayır yani bazen birisine yardım ediyorsun, destek oluyorsun. Bir bakıyorsun seni kendisiyle aynı seviyeye görüyor ve arkandan dedikodunu yapıyor yani. Ve bunun anlaşılmayacağını, bilinmeyeceğini zannediyor. Sen hangi seviyedesin? Ben hangi seviyedeyim? Yani
Sen koca peşinde koşarken ben üniversitede derece yapma peşindeydim ya da üniversiteyi kazanma peşindeydim. Mesela yabancı dil öğreniyordum, başka kültürler öğreniyordum ve bir sürü ilişki teklifi gelmesine rağmen senin böyle kucağına atlayacağın erkekleri elimin tersiyle reddediyordum mesela. Hani o yüzden böyle bu tarz böyle kopyacı, kezban, ucuz, siz her zaman kaliteyi seçerken onlar her zaman ucuzluğu seçerek yaşamış kişilere de mesafe koyarak ilerlemeye devam et diyor kartlar burada size. Yani bazılarını engellemeniz, mesafe koymanız, e, hak ettiği yerde onları o bataklıkta bırakmanız doğru. Bunu sürdür yani mesafeni koru. Herkese haddini bildir. Çünkü sen bildirmediğinde onlar zannediyor ki sen buradasın, o burada. Sen böyle bir destek oluyorsun ona. Hani bir şey yapıyorsun. O zannediyor ki o da burada. Hani buradaki birisi onu insan yerine koyduğu için aslında ama sen buradasın. Yani senin kopyacı kezbanlığı bırakıp kendi çabanla çıkabileceksen buraya çıkman gerekiyor. O yüzden o yapılan yardıma da ihanet ediyorlar. O yüzden etrafınızda bu tarz kişilere dikkat edin işte. Ve mesafeni koru. Oldukları seviyesizlikte ve kalitesizlikte bırakarak yoluna devam etmeye devam et diyor kart. Üzerinize ağırlık oluşturan durum. Değnek dörtlüsü, belki bu kişilerle aynı ortamda bulunmak zorunda olmanız. Bazılarınız için bir mezuniyet, bir kutlama olabilir, bir kutlama ortamı, bir ilişki ya da bu belki ilişki içerisinde olduğunuz kişi. Belki biliyorsunuz aynı bakış açısında, aynı kalitede değilsiniz ama hani aslında hani belki diyorsunuz ki iyi aslında ama hani aynı ilişkideyiz işte ya da işte iyi aslında ama işte düğün var, nişan var ya da mecbur yüz yüze bakıyoruz falan. Bu tarz durumlar üzerinizde ağırlık oluşturuyor olabilir şeklinde gözüktü. Pozitif tarafınız kılıç beşlisi. Şimdi kılıç beşlisi normalde aslında pozitif midir tartışılır. Tartışılmaz aslında da hani artık öğrenmişsinizdir. Ama buradaki kombinasyonda ben şunu öğreniyorum. İşte Yermi Anadolu çocuğu. Yani sizin aklınızla oynamaya çalışan, size katakulli yapmaya çalışan kişileri böyle o şeytan zekanızla aslında iyilik yaptığınızda, iyi yaklaştığınızda, anlayışlı yaklaştığınızda, insan ilişkilerinde özellikle kılıç beşlisiyle burada bunu sömürmeye çalışan, bunu salaklık zanneden, kendisi aslında salak olduğu için işte değer görmeye alışmamış, hayatı böyle buralarda, sen buralardasın aslında. Ve buradaki kişi onu muhatap aldığı için bir de buradaki kişiye salak zanneden, hani çünkü onun gibi birisine değer veriliyorsa o kendi değersizliğinden aslında karşıdaki kişiyi de salak yerine koymaya, katakulli yapmaya çalışıyor. Sen böyle durumlarda diyorsun ki işte yer mi Anadolu çocuğu, o kişiye öyle bir beklenmedik sanki nasıl diyeyim, salağın kim olduğunu gösteriyorsunuz. Onu söylüyor kartlar kılıç beşlisiyle. Yani belki öyle bir laf ediyorsun ki ya da öyle bir görmezden geliyorsun ki, öyle bir yok sayıyorsun ki aslında salağın kim olduğunu görüyor. Buradaki anlamı bu. Pozitif tarafta çıktığı için ve bütün olarak baktığımda da yani arkandan iş çevirmeye çalışan kişilere onlardan 1000 kat daha iyi şeytan olabileceğini, onlardan 1000 kat daha iyi kötü olabileceğini çok iyi gösterebiliyorsun. Kötü iyiliği seçmen kötü olmayı bilmediğin için değil. Çok iyi kötü olabilirsin ama iyi olmayı seçiyorsun. Asıl zeka, asıl bilgelik iyiliği seçmektir. Atölyede ben çok detaylı anlattım. Büyük arkana kartları çünkü insanların aynı zamanda tekamül yolculuklarıyla da bağlantılı, ruhsal süreçleriyle ve günlük hayatın içerisinde yaşadıkları olaylarla da çok bağlantılı. Atölyeye katıldığınızda, kayıt yaptırdığınızda izledikçe zaten kendinizden, ruhsal yolculuk süreçlerinizden, hayatınızdaki olaylardan çok fazla böyle bağdaştırdığınız durumlar bulacaksınız ve aydınlanmalar yaşayacaksınız yani izledikçe o durumları.
O yüzden diyorum bu camiadaki gerçekten en eşsiz, içeriğe sahip, kaliteli, ışıl ışıl enerjilerle dolu bir atölye. O yüzden de kaliteli olmayan kişiyi atölye kabul etmiyor zaten. Direkt olarak eliyor yani siz enerji uyumsuzluğu olduğu noktada. Çünkü çok yüksek enerjilerle oluşturuldu. Kaliteli kişilerle de ilerliyoruz her zamanki gibi. O yüzden. Burada da Kılıç Beşlisi kartı bunu söylüyor. Sizin pozitif tarafınız bu. Birisi salak yerine koymaya çalışıyorsa öyle bir şeytan zekanız devreye giriyor ki orada kimin salak olduğunu gösteriyorsunuz aslında. Yani anladığı dilden konuşuyorsunuz. Ya da anladığı dilden tavır takınıyorsunuz. Bu sizin kötülere karşı takındığınız tavır, mesafe, bazen lafı yediğine oturtmanız, hakkınızı savunmanız aslında burada. Hak edeni hak ettiği yerde bırakmanız işte. Bu sizin burada bu güçlü pozitif tarafınız. Yani dediğim gibi bu kart belki zayıf negatif tarafta falan gözükse soru doğrultusunda başka şekilde yorumlanabilir. Ama buradaki kombinasyonda en baştaki enerji akışı doğrultusunda bu şekilde. Şimdi zayıf negatif tarafınıza bakalım. 2 kart geldi. Kupa dokuzlusu ve Kılıç Prensi. Şöyle göstereyim. Bazen çok tembelleşiyor olabilirsiniz. Yani insanların niyetini aslında çok iyi gözlemleyip, sezip bazen şey var burada hani ben şey görüyorum, fazla atalette kalmak. Yani böyle bir kalitenizi göstermeniz gerekiyordur. Böyle bir ağırlığınızı göstermeniz gerekiyordur. Bunu yapmayıp fazla geri çekiliyor olabilirsiniz. Biraz tembellik enerjisi görüyorum. Ya zaten benim hayatım hani çok iyi aman falan diyor olabilirsiniz. Bazen bunu yapmaman gerekiyor. Kendini göstermen gerekiyor diyor kartlar. Burada gözlemlediğim. Bir de yine Kılıç Prensi ve Kupa dokuzlusu zayıf tarafta geldiği için yine burada şunu söylüyor aslında. Sınır koymaya devam etmen lazım. Mesafe koymaya devam etmen lazım. Çünkü bazen belki şey diyorsun aman aynı ortamda olsak da falan hani o bana zaten hani neyse hani mecburen o ortamdayız. Hani işte iyiymiş gibi yapayım falan. Kartlar diyor ki hayır. İyiymiş gibi yapma. Mesafeni koy. Senin mesafe koymadığın, senin böyle lafı gediğine oturtmadığın kişiler haddini aşıp o şeyleri sana yaparken görüyorsun ondan sonra. O yüzden böyle bir bu açıdan bir tembellik yapıyorsanız aman orada da o lafı söylemeyeyim, aman boşver şimdi sesimi çıkarmayayım falan. Bu da biraz hani hayatınızda belki bazı şeylerin yolunda gitmesi, yine kendi kalitenizden ben zaten mutluyum falan modunda. Ama kartlar diyor ki evet öyle ama zaten görüyorsun kişinin niyetini, kulağına da geliyor ya da bazı şeyler duyuyorsun arkandan konuşmaları değnek prensiyle vesaire. O yüzden bu şeyleri duyduğunda yine aslında bu güçlü pozitif tarafınızdaki enerjiyi çalıştırmaya devam etmeniz ya da günceldeki enerjiyi çalıştırmaya devam etmeniz gerekiyor. Sınır koymak gerektiğinde lafı gediğine oturtmak. Bunu yapmadığınız zamanları negatif tarafınız olarak söylüyor kartlar. Yani fazla şımarıklık ya da fazla tembellik. Aman benim hayatım çok güzel zaten aman ona ne laf anlatacağım falan. Sen burada bu bahanelerle aslında tembelliğe sığınıyorsun diyor kartlar. Laf anlatacaksın ki bir daha sana ya da başkasına yapma cesareti gösteremeyecek. Yani anlatacaksın derken böyle lafı gediğine koyacaksın. Çok uzun uzun da değil yani. Geçmiş enerjiler, değnek kralı enerjisi çıktı burada. Geçmişinizde Koç aslan yay etkili bir eril enerji gündeminizde olabilir. Etkilendiğiniz, sevdiğiniz böyle bir eril enerji geçmişte sizin böyle çok gündeminizde gözüktü. Aynı zamanda siz de geçmişte aslında yine günceldeki değnek yedilisi enerjisiyle de daha kendi liderlik özelliklerinizle ilerlediğiniz, daha böyle
Hangi işi yapmalısınız, nerede ilerlemelisiniz, ne size göre, kim size göre, kim size göre değil. Hangi iş size göre, hangi iş size göre değil. Kimlerle çalışmak size göre, kimlerle çalışmak size göre değil. Yani kendi otoritenizi, kendi liderlik özelliklerinizi hayatınızda daha çok sağlıklı şekilde var ettiğiniz bir enerjideymişsiniz aynı zamanda. Geçmiş enerjinizde olasılıklar doğrultusunda. Bir değnek kralı da Koç Aslan'ya etkili bir eril enerji de sizin bu otoriter enerjinize geçmenize katkı sağlamış olabilir. Yani onunla yaşadığınız iyi şeylerdir, kötü şeylerdir. Herkese göre değişebilir. Ama sizin içinizdeki otoriter enerjinizi açığa çıkarmış. Belki kendi işinizi kurmaya da işinizde daha liderlik ve otoriter taraflarınızı ortaya çıkarmak, öz sevgi, öz saygı, özgüven, özdeğer enerjisiyle liderlik özelliklerinizi ortaya çıkarmakla ilgili yeteneklerinizle. Hiç üzülmedim, hiç. Şimdi söyleyeceğim size de kartları. Evet, şimdi olası gelecek enerjisine geçeceğiz ama öncesinde şimdi kendinizle ilgili neyi görmeli, neyi bilmelisiniz? Değnek Prensi. Hayat enerjini yaşatmaya, hayat enerjini canlı tutmaya, yeni şeyler öğrenmeye, kendini geliştirmeye devam et diyor kartlar size. Hangi açılımdaydı bilmiyorum yalnız. Bilmiyorum ama go girl ya da go boy demiştim. Hatta neyseniz kendinize göre düşün demiştim. Aynı mesaj aslında Değnek Prensi ile. Yani seni heyecanlandıran, hayat enerjini yükselten alanlarda alanlarla var olmaya devam et. Ne sana zevk veriyor, keyif veriyor, neyi öğrenmek, hangi konuları keşfetmek senin enerjini yükseltiyor, neşeni yerine getiriyor, kendini bulmana katkı sağlıyor, kendini geliştirmene katkı sağlıyor. Bu konularda ilerlemeye devam et diyor size kartlar. Yani yaratıcılığınızla, yeni fikirlerinizle böyle cesaret gerektiren, hani heyecanlandıran, işte ben bunu deneyeceğim, bunu öğreneceğim, böyle bu bana iyi geliyor, beni heyecanlandırıyor böyle ama hani daha böyle bazı alanlar vardır, o heyecanla aslında hayat enerjiniz de yükselir. O alanlarda devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Yeni şeyler öğrenmeniz, kendinizi göstermeniz, yine bakın adım atmanız ve adım atmaya devam etmeniz, kendinizi geliştirmeye devam etmeniz, adım atarak, kendinizi geliştirerek gerektiği gözüktü daha doğrusu. Olasılıklar doğrultusunda kendinizle ilgili neyi görmelisiniz dediğimizde. İçindeki o merak, sürekli kendini geliştiren taraf, çocuksu tarafın, içindeki çocuğu canlı tutman, neşeli tarafın, keyifli tarafın, o böyle içindeki o çocuğun böyle meraklı, saf, temiz enerjisini canlı tutman burada gerekiyor. Yani buna devam et. Bunu yapıyorsan bu doğru. Bu yolda da devam et. Kendinle ilgili bunu görmelisin diyor. Yine Sun Moon Tarot YouTube kanalındaki içimizdeki çocuk meditasyonu yapabilirsiniz. Aynı zamanda hazırladığım bir bilinçaltı olumlama ve telkin çalışması söz konusu. 2 dakikalık. Bunu alıp her gün kendi uygunluğunuza göre dinleyebilirsiniz. Yine o da çok önemli bir çalışma. Çünkü burada yeni fikirler, kendinizi geliştirmek, enerjinizi yükselten şeylere odaklanmanızın da iyi gelebileceğini söylüyor. Kendinizle ilgili neyi görmelisiniz, neyi bilmelisiniz dediğimizde. Şimdi burada sizi etkileyen dış etkenler kılıç sekizlisi. Şimdi burada günceldeki büyücünün gölgesiyle ben burada hissediyorum. Kıskançlık, negatif enerji, büyü gibi durumlar. Büyü gibi durumlar iptal ama aslında sizi artık çok da etki edemiyor. Bunu görüyorum. Bir de böyle normalde bir şey yapabileceksinizdir. Başarılısınızdır. Özellikle bazı eril enerjilerin, belki toksik eril enerjilerin sanki o konuda böyle başarısız mısınız gibi, yapamaz mısınız gibi davranmaları,
Sizi etkileyen dış etken olabilir ya da böyle içinize ukde kalan bir şey olabilir. Belki bir şey başaracaktınız, bir şey yapacaktınız. Bu iş yerindeki otorite figürleridir, hayatınızdaki otorite figürleridir. Ben özellikle eril enerji olarak görüyorum kartlarda. Böyle bazı kişilerin ya da başarılarınızı küçümsemesi gibi, mesela aslında kıskandığı için yine. Ne dedim burada? Yani siz aslında ne diye bekliyor bazı kişiler biliyor musunuz? Sizinle konuşuyormuş gibi gözükerek falan. Aslında siz ne zaman düşeceksiniz? Ya da düştüğünüz zaman kalkamayın. Böyle herkes sizin karşınızda olsun, kimseyle anlaşamayın. Böyle kendi alanınızda sıkışarak, büzüşerek kalın, iptal iptal. Bazı kişilerin bunu beklediğini söylüyor kartlar. Ve e, sizi etkileyen dış etken olarak gözüktü bu ve siz de böyle bu kişilerin enerjisiyle aman ben onu yapamam ki, iptal iptal, aman o alanda zaten şu engel çıkmıştı, şu şunu engellemişti, bu bunu şunu yapmıştı, bu büyü yapmıştı, şu şöyle yapmıştı deyip susuyorsan, böyle hani kendini kapatıyorsan, bunu yapmaman gerekiyor diyor kartlar zaten. Senin bu enerjinin üstüne çıkman gerekiyor ki çıkabilecek potansiyelin var. Hayvanlara, doğaya bol bol destek ol, yardım et, dua et, bol bol iyilik yap ki iyi karman artsın. İyi karması fazla olan kişiye zaten bu tarz şeyler etki etmez. Yapana geri döner, yapanı çarpar. Yani kıskançlık yapanı çarpar, haset edeni çarpar, dedikodu yapanı çarpar enerji. Ya bu daha çok kimle ilgili biliyor musunuz? Bir anne figürü ve bir yengeç, akrep, balık etkili bir eril enerji bağlantılı. Ya belki bazılarınız için işte bu sülaledeki büyücü yengeler, kıskanç yengeler, kendi ailesinde bir halt görmeyip, mal mülk görmeyip, böyle malı mülkü olan birisiyle evlendiğinde ne oldum delisi olup böyle bütün sülaleyi birbirine karıştırmaya çalışan, dışarıdan da ya böyle yedirip içiren tatlışlık maskesinde gözüken, görmedik böyle yengeler falan olabilir bazılarınız için. Kartlar diyor ki bunları kafaya takmayı bırakacaksın. Bunları hayatından çıkaracaksın. Bilinçaltında hala bunlara bir şey kanıtlama gibi düşüncelerin varsa bunlardan uzaklaştıracaksın. Bunları dıttır edeceksin hayatından. Çünkü bunlar senin düşmeni istiyor. Bunlar sen hiçbir şey başarama ya da başaracaksan da bunların altında başar ki bunlar egolarıyla tatmin olmaya devam etsin o negatif enerjilerle. Bunu istiyorlar iptal iptal. Sen de bunların ona vermeyeceksin. Onların zaten şu anda bile çok çok yukarısındasın. Enerji olarak, hayat tarzı olarak, eğitim seviyesi olarak. O yüzden enerjini koruyarak, sevdiğin insanlarla, kaliteli kişilerle ve bu kişilere mesafe çizerek, başta da dediğim gibi bataklıklarında bırakarak, sana zarar vererek, arkandan insanları doldurarak, karşına böyle bazı kişileri tutarak ama yanında da senin destekliyormuş gibi gözükerek aslında bunlar senin içsel olarak kendilerini senden yukarıdaymış gibi hissetmeye çalışıyor. Aşağılık kompleksinde oldukları için. Bu tarz kişileri o aşağılık komplekslerinde bırak ve zirvede olduğunu yaşa. Ama onlara da böyle kanıtlamaya çalışarak değil, kendi hayatının kalitesiyle yaşamaya devam et aslında diyor kartlar size. O yüzden burada yengeç, akrep, balık etkili bir eril enerji ve bir anne figürü, imparatorça ve kupa kralı nedeniyle gözüktü bu kılıç sekizlisi enerjisi çünkü. Bunların oluşturduğu baskı, işte böyle hani ya da engellemeleri enerjisi olarak falan, bunlar sizi etkileyen dış etken, sıyrılmanız gerekiyor diyor kartlar. Korktuğunuz şey kılıç altılısı, taşınmak olabilir, kendi evinize çıkmak olabilir. Bazı yani size iyi gelmeyen kişileri geride bırakıp yeni kişiler, yeni işler, yeni olaylar, yeni lokasyonlar, yeni yerlerle aslında daha huzurlu, daha kendinizi geliştirebileceğiniz şekilde yola devam etmekten korktuğunuzu söylüyor kartlar. Bazılarınızın yolculukla ilgili, seyahatle ilgili korkuları olabilir. Aynı zamanda gözlemlediğim bu yine bilinç altında, bu az önce bahsettiğim dış etkenle bağlantılı bazı kişilerin enerjisinin size yansımasından olabilir. Hiç de hiçbir yere gezemesin, hiçbir yere çıkamasın, kimseyle anlaşamasın falan diye böyle negatif şeyler yapmaya çalışan,
İşte böyle yüzünüze gülüp sizi destekliyormuş gibi gözüküp arkanızdan dedikodu oyunlar, engeller oluşturmaya çalışan bir anne figürü ve su etkili bir eril enerjiye dikkat etmeniz gerektiği de gözüktü açılımınızda. O yüzden burada yine böyle seyahatlerle ilgili, yolculuklarla ilgili korkularınız söz konusuysa da bunları yapın ki, üzerine gidin ki bu korkularınızı da aşabilin. Çünkü bu seyahat burada kılıç altılısıyla geldi. Yani aslında seni daha huzurlu, daha böyle dingin, daha kendini bulacağın yerlere götürebilir. O enerji diyor kartlar size. Ve olası sonuç enerjisi burada değnek üçlüsüyle geldi kartlarda. Olasılıklar doğrultusunda. Ben ve olası gelecek kılıç onlusu, olası sonuç değnek üçlüsü. Sizin hayatınızda bir eril enerjinin ya ölebileceğini ya da çok ağır hastalıklara yakalanabileceğini söylüyor kartlar ve siz bunu uzaktan duyabilirsiniz. Uzaktan izleyebilirsiniz. Çünkü olası sonuç kılıç onlusu çıktı ve ben bu kılıç onlusunu yaşayacak kişi kim dediğimde imparator enerjisi çıktı. Yani bir eril enerji, bir baba figürü, bir eş figürü, bir hastalık yaşayabilir. İptal negatif kötü şeyleri ama ben biraz karmik de görüyorum bunu. Yani hak etmiş sanki bunu. Size yaptıkları nedeniyle değerinizi bilmemesi için, sorumluluğunuzu almadığı için çok bu doğrultuda enerjiler çıktı çünkü. Ve siz aslında onun bunları yaşamanız, onun hayatınızdan çıkması sizin için koruyucu ve enerjinizi koruyan, enerjinizi temizleyen bir etki olabilir. Hayatınızdan bir pislik temizleniyor diyesim geldi. Özellikle pislik bir eril enerji. Pislik bir eril enerjinin, bir baba figürünün, bir eş figürünün böyle hani hastalıklarla sınanması ve belki ölüm yaşaması gibi enerjileri gözüktü. Olası gelecek enerjilerde yine negatif kötü şeylere iptal diyelim. Bu ülkenin sorunu zaten kadınlar değil. Bu ülkenin sorunu erkekler. Astrolojik olarak da astroloji bilenler bunu bilir. Eriller enerjilerini sağlıklı çalıştırsa, kendilerini geliştirse, aileler de çok iyi olacak, kadınlar da mutlu olacak, çok sağlıklı nesiller ve çocuklar da yetişecek. Eril enerjilerde yeni şeyler öğrenmeme ya da 2 gram bilgi edindiğinde o 2 gram bilgiyle böyle aşırı egoistlik taslama gibi durumları aşmaları gerekiyor erillerin ya da aşırı prenseslik. Yani böyle lafı bile saymak istemiyorum. İşte böyle eril enerjisini sağlıklı kullanamamış, belki düzgün babalık yapamamış, düzgün eşlik yapamamış bir kişiyle ilgili böyle siz sanki bu kişinin hayatından çıkarılıyorsunuz, uzaklaştırılıyorsunuz olası sonuç enerjisi. Ama o kişi çok bitişler, değişim, dönüşümler, sağlıkla ilgili durumlar yaşıyor olarak gözüküyor. Sizin olası gelecek ve olası sonuç enerjinizde. Yani olası gelecekte hayatınızdaki toksik bazı eril enerjilerin hayatınızdan çıkmasıyla hayat standartlarınızın yükseldiğini, hayatın sizi çok daha güzel, çok daha yüksek yerlere getirdiğini gözlemleyebilirsiniz. Ve bu kişi hayatınızdan çıktıktan sonra ilişki dünyanızda falan da diğer toksik enerjileri de çıkarma yoluna girebilirsiniz. Yani iyice eyvallahınız olmayabilir. Bu kişi, çünkü bu toksik enerji hayatınızdan çıktıktan sonra hayatınızın yükselmesi gözüküyor dedim ya, bakın burada da diyor progress ve productivity. Yani bir eril enerjinin yaşayacağı bu değişim dönüşüm ve hayatınızdan çıkması sizi ilerletiyor, yükseltiyor, geliştiriyor. Çünkü enerji vampiriydi. Çünkü eril enerjisini sağlıklı çalıştırmıyordu. Size hizmet etmiyordu, koruyup kollamıyordu, emek vermiyordu burada. O yüzden de kendi belasını yaşıyor. Ve sen de o enerji alanından ve hayatından çıkarıldığı için enerjini toplayıp zaten hak ettiğin aşamaya tekrar yükseliyorsun diyor burada. Özellikle dişilere kartlar ve bununla birlikte ya da eriller için de dinliyorsanız yine bir eril enerjinin hayatınızdan çıkma enerjisi gözüktü. Ya da bir kadın için dinliyorsanız da siz burada çok önemli. Eğer onun için sorumluluk almıyorsanız erkek kadına hizmet eder. Para verir, hediye alır, hayatını kolaylaştırır. Çünkü o kadının hamileliği var, çocuk yapacak, çocuk doğuracak, evlatlık ediniyorsa da sonuçta her türlü bakımı
üstlenecek, evin işleyişi bilmem nesi, kendi bakımı, kıyafetleri, takıları, sen bunları karşılayabilecek bir erkek misin? Eril enerji olarak. Hayvansever, doğasever olacak, karakterli olacak. Şöyle bir ortama girdiğinde böyle bir başka bir eril enerjinin yanındaki kadına yan gözle bakacağını hissettiği anda bile o koruyucu, kollayıcı enerjisiyle, böyle bir duruşuyla bile o saygınlığı oluşturacak. Yani kaç tane böyle eril enerji var? Düzgün kadın çok fazla bizim ülkemizde. Ama yani Rus kadınları bile artık Türk erkeklerinden sıkıldı. Para için bilmem ne için eskiden falan nasılsa para geliyor deyip hani hayatlarını yaşama modundalardı. Artık parayla bile şey yapamıyorlar, katlanamıyorlar yani Türk erkeklerine. O moda geldi Rus kadınları bile yani. Parayla bile katlanamıyorlar artık. Düşünün ki çok severler parayı. O yüzden burada artık eril enerjisini sağlıklı çalıştırmayan kişilerin laftan anladıkları zorluklarla değişim dönüşüm yaşama enerjileri gözüküyor. Ve dişil enerjilerinde ya da eril enerjisini sağlıklı çalıştıran kişilerinde yükseliş enerjileri gözüküyor. Ve bu yükselişten sonra da ikili ilişkilerinizde kim huzursuzluk çıkarıyor, kim değerinize uygun davranmıyor. Bunlar ortaya çıktığı an eyvallahınız iyice olmayabilir. Çünkü siz gördünüz. Enerji vampirliği yapan kişi hayatınızdan çıktıktan sonra hayatınızın ne kadar güzelleştiğini görünce en ufak bir huzursuzluk, kalitenize uygun davranmama gibi davranış sergileyen kişileri gördüğünüz anda hadi be diyebilecek enerjiye geçebilirsiniz olası gelecekte iyice. Burada gözlemlediğim. Yani olası gelecek ve olası sonuç enerjileri de özetlemek, toparlamak gerekirse artık eril enerjisini sağlıklı çalıştırmayan, kadına hizmet etmeyen, çoluğuna çocuğuna hizmet etmeyen, ondan sonra işte böyle ama koruma kollama enerjisi sıfır, sağlıklı eril enerji sıfır, üzerine bir de kendisi borcuyla, harcıyla bilmem nesiyle kendini besletmeye çalışan, ondan sonra kişilerin büyük değişim dönüşümleri ve bu toksik erillerden kurtulan kişilerin, dişillerin de özellikle hayatlarının yükselme enerjileri gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda. Hayvanlara, doğaya bol bol destek olun, yardım edin. Bu çok önemli. Zaten bu niyete uygun kişiler ve enerjiler için bütün videolar, ama son zamanlarda ekstra bu doğrultuda mesajlar çıkıyor. Uzun vadede bakabileceğiniz şekilde barınaklardan ya da sokaktan sahiplenin. İş yerlerinizde, evlerinizde, yaşam alanlarınızda işte sağlık kontrolleri, veterinerler araştırın. Birden fazla veterinerle görüşün. Hangi mama daha iyi gelir, nasıl bakılır vesaire. Sahiplenmek de size çok çok iyi gelebilir. Şimdi ekstra tavsiyelerle devam edelim. Ruh eşi, gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir spiritüel aşka hazır ol diyor kartlar size. Hayatınızdaki toksik eriller çıktıktan sonra belki de yeni sağlıklı kişiler gelebilir. İşe koyulma zamanı. Bazılarınızın belki iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı. İşte kurstur, eğitimdir, iştir. Buralardan da karşınıza böyle güzel partner seçenekleri de çıkabilir. Olasılıklar doğrultusunda. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Evet, abonelerimdeki yine şöyle ekstra kart seçtim. Kendi kaliteni koru, bilgeliğinle yoluna devam et. Öğrenmek istediklerini öğren, işine gücüne koyul, sınırlarını koru ve kaliteni koru diyor kartlar. Yine aslında size özeti gibi kartlar çıktı yine. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.